Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçek açmayan orkideleri ilkbaharda nasıl bir bakım yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Eğer orkideleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa ilkbaharda orkidelerinizi uyandırma zamanı gelmiş demektir. Bunun için sıvı bitki besinleriyle ve bir takım püf noktaları ile orkidelerinizi yeniden canlandırabilirsiniz. Orkidelerde böceklenme ve hastalık problemleri varsa bunun için sarımsak kullanabilirsiniz. Bugün orkidelerin yeniden canlanıp çiçek açması için sarımsak kullanacağım. 2 diş sarımsak yeterli ve bu sarımsakları ince ince küçük dilimlere ayıracağım. Sarımsak içerisindeki yüksek antioksidan özelliği sayesinde eğer orkidelerinizde böceklenme, hastalık problemleri varsa mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Düzenli aralıklarla eğer kullanırsanız özellikle orkidelerinizdeki böcek ve hastalıklardan kurtulabilirsiniz. Ve sarımsağın orkidelere diğer bir faydası, eğer orkidenizin kök sayısı az ise özellikle sarımsak içerisinde bulundurduğu mineraller sayesinde orkidelerinizin yeni kök çıkarımını da kuvvetlendirir. 2 diş sarımsağı küçük parçalara doğradım. Bakın elimdeki kavanoz 720 mililitrelik bir kavanoz. Bu kavanozun içerisine doğradığım sarımsakları koyuyorum. Ve daha sonra kavanozun içerisine su koyacağım. Bu kadar su koydum. Su koyduktan sonra kapağını sıkıca kapatıp bunu 24 saat serin bir yerde bekletmeniz gerekiyor. ...24 saat beklettiğim bu karışımı şimdi süzeceğim. Sarımsak tanelerinin suyun içerisinde kalmaması gerekiyor. Elimdeki borcam bakın 600 milimlik sadece bu karışımdan koydum. Bunu 1 litreye tamamlayacağım. Yani üzerine 400 mililitrelik suda koyuyorum. Hazırladığım bu karışımı bir püskürtme kabının içerisine biraz ekliyorum. Çünkü 2 farklı yöntemiyle kullanacağım. Bir, orkidedeki yaprak hastalıkları için. İkincisi ise sıvı bitki besini olarak vereceğim. Hemen birinci yöntemimizden geçelim. Bu karışımı özellikle hastalıklı orkidelerinize vermenizi tavsiye ederim. Tabii ki sağlıklı orkidelere de verebilirsiniz. Bakın orkidelerde bu tarz yaprak hastalıkları çok sık karşılaştığımız bir hastalık ve çok bulaşıcıdır. Diğer orkidelere de geçer. Eğer orkidenizde bu tarz yaprak hastalıkları varsa mutlaka orkidenizi diğer çiçeklerden uzaklaştırmanız ve hemen bunu tedavi etmeniz gerekiyor. Ben şimdi hazırlamış olduğum karışımı bu hastalıklı orkide yapraklarına sıkacağım. Bu tarz hastalıklı yapraklara haftada bir kere sıkmanız gerekiyor ve bu şekilde güneşlendirmeniz gerekiyor. Bakın sıktıktan sonra özellikle bol havadar ve güneş alan bir yere koymanız çok faydalı olacaktır. Çünkü kendi kendini bu karışımlı su ile kuracaktır.
Böcekler bu tarz sarımsaklı su gibi güçlü antioksidan içeren karışımlarla maruz kaldıkları zaman kaçarlar ve zaman içerisinde nefes alamayıp ölürler. Bu da orkidenizdeki hastalığın durmasını sağlar. İkinci metot olarak hiç yaprağı olmayan, sadece kökleri kalan ve köklerinin büyük bir çoğunluğu çürüyen orkideleri kurtarmak için yine sarımsaklı su kullanmanızı tavsiye ederim. Yine bu tarz karışımlarda orkidelere 2 haftada bir sarımsaklı su vererek kısa sürede yeni yaprak çıkarmasını sağlayabilirsiniz. Aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Son olarak en önemli üçüncü metodumuz hiç çiçek dalı olmayan ya da çiçekleri olan orkidelere sarımsaklı su verimi. Her bir saksı için 8 yemek kaşığı kadar su veriyorum ve bu işlemi ayda bir kere uyguluyorum. Sarımsaklı suyu çiçek açmayan orkidelere ayda bir kere verebilirsiniz. Ya da orkideleriniz çiçekli ise yine ayda bir kere vermenizde hiçbir sakınca yoktur. Sadece önemli olan her zaman gübreyi az vermek. Yani çok fazla gübre verimi hiçbir bitki için faydalı olmaz. Bu yüzden gübre verirken mutlaka verdiğiniz ölçüye ve ne kadar sıklıkla verdiğinizi lütfen kontrol edin. Evet, sizlerle sonuçları da paylaşmak istiyorum. Evet, sizlerle orkidelerimdeki gelişimleri gösterdim ve şimdi sizlere özellikle orkide bakımına dair 3 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Bunları da mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Öncesinde videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer hemen abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu sevdiklerinize paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olabilirsiniz. Orkidelere çiçekli dönemde de mutlaka vitamin desteği sağlamanız gerekiyor. Bakın, kök gelişimini görüyorsunuz. Bol bol yeni kökler çıkarıyor. Bunlar
tamamen vermiş olduğumuz sıvı bitki besinleri sayesinde oluyor. Orkideler hem çiçekli dönemde hem de çiçeksiz dönemde sıvı bitki besinlerine ihtiyacı vardır. Dışarıdan aldığınız bir orkide ilk olarak eve getirdiğinizde gayet canlı ve sağlıklıdır. Fakat zaman içerisinde hemen solmaya başlar. Bunun en büyük nedeni toprak içerisindeki vitaminler ve minerallerin zamanla azalmasıdır. Orkidelerde en önemli püf noktalardan bir tanesi doğru ışık alması. Kesinlikle orkideleri bir süs bitkisi gibi televizyon köşesine koymamanız gerekiyor. Mutlaka pencereye yakın, sabah ya da ikindi güneşini alan bir pencereye konumlandırmanız gerekiyor. Ve orkidelerinize doğru sulama yapmanız gerekiyor. Her zaman sulama yaparken kök rengine bakmalısınız. Köklerin rengi eğer gri ise demek ki orkidenin suya ihtiyacı var demektir. Eğer kök rengi sağdaki gibi yeşil ise orkidenin suya ihtiyacı yok demektir. Ve her zaman orkidenin ihtiyaç duyduğu su sadece bir su bardağı kadardır. Daha fazla su vermeyin ve günlerce asla bir saksının içerisine su ile bırakmayın. Son önemli püf nokta orkidelerde ikinci saksı kullanımı. Orkidelerin nem dengesini sağlamak için mutlaka ikinci saksı kullanmalısınız. Orkideler sadece yapraktan ışık alırsa gelişim için yeterlidir. Yani orkideler sadece kökten ışık almak zorunda değildir. Orkide tesislerine bakarsanız orkideler sadece yapraktan ışık alır ve böylelikle orkideniz ikinci saksı ile çok fazla nem kaybetmeden kök gelişimi daha hızlı olur ve çiçek çıkarımı da kolay olur. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.